Yapay zeka araçlarının sayısı her geçen gün hızla artıyor. Çoğumuz bunca alternatif arasında kaybolmuş durumdayız. Hangi aracı ne zaman ve tam olarak hangi iş için seçeceğimizi tam olarak bilmiyoruz. Gündelik işlerimiz için kullanırken, araştırma yaparken, tasarım hazırlarken ya da kod yazarken yanlış aracı kullanmak hem zamanımızı boşa harcıyor hem de projelerimizin kalitesini düşürüyor. Bu videoda Google'un ekosisteminde bulunan birbirinden becerikli tüm yapay zeka araçlarını farklı kategoriler altında anlatacağım. Önceden söylemek istiyorum. Bu video bir reklam veya promosyon videosu değil. Kendimle gündelik kullandığım Google araçlarını sizlere tanıtmak amacıyla yaptığım bir video. İlk olarak sistemi çalıştıran temel yapay zeka modellerine bakacağız. Ardından sırasıyla bilgi yönetimine, medya araçlarına, yazılım araçlarına ve son olarak her şeyi otopilota bağlayan otomasyon araçlarına kadar ilerleyeceğiz. Hadi başlayalım. Muhtemelen birçoğumuzun bildiği Gemini Chat ile başlıyorum. İnternette arama yapan ve günlük sorularınızı yanıtlayan, son kullanıcılara yönelik standart sohbet arayüzüdür. Bu arayüzünü hem telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan kullanarak resim, video, Canvas, derin araştırma, müzik gibi birçok şeyi yapabiliyorsunuz. İstediğiniz modeli seçerek o modelin becerilerini kullanabiliyorsunuz. Dikkat edilmesi gereken şey her modelin yeteneklerinin ve ücretlerinin farklı olması. Bu yüzden hangi modeli hangi iş için kullandığınıza ekstra önem vermeniz gerekiyor. Google'un Temmuz 2026 itibariyle amiral gemisi olan iki ana modeli var. Flash ve Pro. Hızlı cevap gerektiren günlük basit işleri Flash veya Lite ile yaparken karmaşık ve derin düşünce gerektiren, ağır akıl yürütme gerektiren işleri Pro modellerle yapmak hem maliyeti düşürmenizi hem de daha doğru sonuçlar elde etmenizi sağlar. Bir sonraki araca geçmeden önce abonelik modelleri hakkında hızlıca bilgi vermek istiyorum. Birçok araç ücretsiz olarak kullanıcılara açık olsa da bazı araçlar abonelik gerektiriyor. Toplamda 3 abonelik seçeneği var. Google AI Plus daha çok günlük işlerde ücretsizden biraz daha fazla gereksinim duyanlar içindir. Google AI Pro ise çok daha kapsamlı erişim sağlıyor. Ajan modelleri denemek, ücretsiz YouTube Premium, 5 TB depolama alanı gibi birçok avantajı var. Son olarak da Google AI Ultra en kapsamlı erişimi ve kullanım imkanlarını sunuyor. Ayrıca 20 TB depolama alanı veriyor. Bu seçenek özellikle ağır iş yükü olan ve her gün yoğun bir şekilde bu araçları kullananlar için geçerli. Eğer tüm bu bulut tabanlı sistemlere abonelik ücreti ödemek istemiyorsanız ya da verilerinizin gizliliğine özellikle önem veriyorsanız Google'un tamamen ücretsiz ve yerel olarak çalışan başka bir seçeneği daha var. Gemma 4. Gemma 4 açık ağırlıklı yani open weight bir model ailesi. Bu sayede modeli doğrudan kendi bilgisayarınıza kurup internet bağlantısı olmadan çalıştırabiliyorsunuz. Diyelim ki incelemeniz gereken hassas finansal veriler veya özel şirket belgeleriniz var ve bunların buluta yüklenmesini kesinlikle istemiyorsunuz. Bu durumda Gemma 4'ü tamamen kendi cihazınızda çalıştırarak analizlerinizi güvenli halledebiliyorsunuz. Benzer şekilde sürekli internet bağlantısı gerektirmeyen akıllı cihazlar veya ev projeleri geliştiriyorsunuz. Projenize yapay zeka becerileri eklemek için çok mantıklı ve güvenilir bir alternatif sunuyor. Şimdi gelelim bu temel modelleri kullanarak bilgiyi nasıl organize edip yöneteceğimize. Bilgiyi yönetmek, araştırmak ve öğrenmek söz konusu olduğunda Google'un şu 3 aracı öne çıkıyor. Google AI Search Mode, Gemini Notebook ve Illuminate. İlk olarak internette bilgi arama alışkanlığımızı tamamen değiştiren Google AI Search Mode, yani yapay zeka arama moduna bakalım. Klasik Google aramalarında karşımıza çıkan mavi linklerin arasında kaybolup aradığınız doğru cevabı bulmak için siteleri teker teker açıp okuma devri tamamen kapandı. AI Search Mode'u açtığınızda Google internetteki yüzlerce kaynağı saniyeler içinde sizin yerinize tarıyor ve aradığınız bilgiyi doğrudan sentezleyip önünüze getiriyor. Örneğin bana 3 günlük bir Kapadokya seyahati planla ve bütçemi aşmayacak otel seçeneklerini yanlarına yaz dediğinizde sizin o otel sitelerini tek tek gezip fiyat araştırması yapmanıza gerek kalmıyor. Aradığınız hap bilgiyi anında tek bir gezi rehberi olarak alıyorsunuz. Üstelik tıpkı bir insanla konuşur gibi otelleri sadece taş ev olanlardan seç diyerek aramayı derinleştirebiliyorsunuz. Diyelim ki önünüzde okumanız gereken yüzlerce sayfalık PDF'ler var. Ders notları var, toplantı dökümleri veya izlemeniz gereken uzun YouTube videoları var. Normalde standart bir yapay zekaya bunları yüklediğinizde internetten bulduğu alakasız bilgileri de işin içine katarak hata yapabiliyor. İşte Gemini Notebook bu sorunu tamamen çözüyor. Sadece sizin yüklediğiniz kaynaklara sıkı sıkıya bağlı kalarak çalışıyor ve verdiği her cevabın sonuna bilginin belgedeki yerini kanıtlayan tıklanabilir referanslar ekliyor.
Muhtemelen siz Gemini Notebook'u eski adıyla yani Notebook LM olarak tanıyorsunuz. Kısa süre önce ismi Gemini Notebook olarak değiştirildi. Google Notebook'u asıl benzersiz kılan şey yüklediğiniz bu belgeleri tek bir tıklamayla tamamen farklı formatlara dönüştürebilmesidir. Öğrenciler için ders notlarından anında çalışma kartları, testler ve zihin haritaları oluşturabiliyor. Profesyoneller için ise karmaşık verileri alıp saniyeler içinde sunum dosyalarına, detaylı raporlara, bilgi grafiklerine ve veri tablolarına dönüştürüyor. Hatta en çarpıcı özelliği olan Audio Overview ve Video Overview sayesinde yüzlerce sayfalık sıkıcı belgeleri iki yapay zeka sunucusunun kendi aralarında tartıştığı eğlenceli bir radyo programına veya video özetine dönüştürerek yolda dinleyebiliyorsunuz. Eğer özellikle akademik makaleler veya ağır teknik dokümanlarla uğraşıyorsanız işi bir adım daha ileri götüren Illuminate aracı devreye giriyor. Illuminate o yoğun ve anlaşılması zor bilimsel makaleleri sanki iki uzman radyoda sizin için o konuyu tartışıyormuş gibi gerçekçi bir ses yayınına çeviriyor. Gemini Notebook içindeki Audio Overview ile ne farkı var diyebilirsiniz. Bu sadece pasif dinlenebilecek bir ses yayınından daha da fazlası. Diyelim ki işe giderken kulaklığınızı taktınız ve Illuminate'in sizin için hazırladığı makale özetini dinliyorsunuz. Sunucular karmaşık bir konudan bahsettiğinde yayını durdurup bir saniye az önce bahsettiğiniz bu konuyu anlamadım. Bana daha detaylı açabilir misiniz diye araya girebiliyorsunuz. Yapay zeka sunucuları anında sorunuzu yanıtlıyor ve podcast kaldığı yerden akmaya devam ediyor. Yani elinizde istediğiniz an soru sorabildiğiniz canlı bir uzman paneli taşıyorsunuz. Bu videoda anlatacağım birçok araç hakkında ayrıca inceleme videoları hazırlayacağım. Bundan dolayı takipte kalın, kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Evet, bilgiyi nasıl yöneteceğimizi öğrendik. Peki ya işin yaratıcı kısmı? Tasarım, video veya müzik üretmek istediğinizde Google'un sunduğu yaratıcı araçlar tam bir görsel şölen sunuyor. Burada birbirinden kopuk uygulamalar yerine birbirleriyle anında konuşan devasa bir yaratıcı ekosistem var. Gündelik hayattan pratik bir örnekle anlatalım. Diyelim ki küçük bir kafeniz var ve yeni bir yaz kampanyası başlatmak istiyorsunuz. Eskiden bunun için bir web tasarımcı, bir grafiker ve bir video kurgucu tutmanız gerekirdi. Şimdi ise işe Stitch ile başlıyorsunuz. Stitch sadece birkaç kelime yazarak hayalinizdeki web sitesinin tasarımını ve hatta ön yüz kodlarını saniyeler içinde oluşturan bir araç. Bana ferah yaz temalı bir kahve sipariş ekranı tasarla diyorsunuz ve arayüzünüz çalışır halde karşınıza geliyor. Ancak bu arayüzün sizin kafanızın markasına uyması lazım değil mi? İşte tam burada Pomelli devreye giriyor. Pomelli, işletmenizin mevcut web sitesini saniyeler içinde analiz edip markanızın DNA'sını yani renk paletini, yazı tiplerini ve kurumsal görsel siteliğini çıkararak size özel bir marka kiti oluşturuyor. Sadece bununla da kalmıyor. Siz bana yaz indirimleri için bir Instagram hikayesi tasarla dediğinizde internetten bulduğu rastgele bir şablonu getirmiyor. Doğrudan sizin logonuzu, sizin tam hex kodlu kurumsal renklerinizi ve sizin yazı tiplerinizi kullanarak sanki yıllardır çalıştığınız tasarımcınızın elinden çıkmış gibi birebir markanıza uyumlu, yayına hazır pazarlama materyalleri üretiyor. Sırada görseller var. Yüksek kaliteli fotoğraflar üretmek için Google'un görüntü üretim modeli Nano Banana'yı kullanıyorsunuz. Sadece metin girerek kampanyanız için buzlu kahve içen mutlu insanlar görselleri üretebiliyorsunuz. Normalde yapay zeka ile ard arda görseller ürettiğinizde karakterlerin yüzleri veya ortamın stili sürekli değişebiliyor. Ancak burada en akıl almaz özelliği karakter ve stil tutarlılığıdır. Yani aynı mankeni veya aynı kafe konseptini farklı açılardan ve pozlardan bozmadan defalarca üretebilirsiniz. Üstelik bir hata varsa baştan üretmek yerine sadece sohbet ederek mesela masaya otantik tarzda bir masa örtüsü ekle demeniz görselin o kısmının anında güncellenmesi için yeterlidir. Eğer ürettiğiniz bu tutarlı görselleri hareketlendirmek yani bir video reklama dönüştürmek isterseniz sahneye Veo çıkıyor. Veo sektördeki en gelişmiş sinematik video üreticilerinden biri. Ürettiğiniz o sabit görselleri alıp 1080p ve üzeri çözünürlükte ışığın, gölgelerin ve karakter hareketlerinin tamamen fizik kurallarına uygun olduğu kısa filmlere dönüştürüyor. Veo'nun asıl muhteşem yönü ise sinematik kamera kontrolleri ve zamansal tutarlılığıdır. Yani kameranın etrafında döndüğü veya drone ile yaklaştığı karmaşık sahneler oluşturduğunuzda bile videodaki karakterlerin yüzleri bozulmaz veya
nesneler şekil değiştirmez. Tam bir Hollywood prodüksiyonu kalitesi sunar. Videonuzu ürettiniz ama ufak bir değişiklik yapmak istiyorsunuz diyelim. İşte burada Google'un yerleşik çoklu model zekası olan Google Omni devreye giriyor. Google Omni sayesinde başka hiçbir harici program kullanmadan sadece sohbet ekranında mesela videodaki masaların rengini kırmızı yap yazarak videoyu anında düzenleyebiliyorsunuz. Peki tüm bu parçaları nasıl birleştireceksiniz? Tüm bu yaratıcı araçların merkezinde bir yönetmen koltuğu olan Google Flow oturuyor. Eski adıyla Whisk gibi görsel fikir bulma araçlarını da içine katan bu platform profesyonel bir kurgu masası gibi çalışıyor ama tamamen yapay zeka destekli. Sadece metin yazarak farklı sahneleri birbirine bağlıyor. Videolarınızı, Pomelli'den gelen logolarınızı ve tasarımlarınızı sürükle bırak mantığıyla zaman çizelgesine atıyorsunuz. Hatta sahne 1'den sahne 2'ye geçerken sinematik bir geçiş yap diyerek tüm kurguyu saniyeler içinde yapay zekaya emanet ediyorsunuz. Son dokunuş olarak da müziğe ihtiyacınız var ve burada Lyria 3 devreye giriyor. Lyria sıradan bir marka plan müziği üreticisi değil. Videonuzu Flow'a yükledikten sonra Lyria'ya bana neşeli bir caz müziği yap ama tam 5. saniyede kahve bardağa dökülürken ritim hızlansın diyebiliyorsunuz. Lyria videonuzun ritmine, sahnelerine ve atmosferine tam uyumlu, telifsiz ve tamamen size özel bir müziği saniyeler içinde besteliyor. Üstelik müziği vokal, bateri ve bas olarak ayrı kanallar halinde verdiği için istediğiniz enstrümanın sesini kurguda kısıp açabiliyorsunuz. Sonuç, eskiden haftalar süren ciddi bir bütçe gerektiren web sitesi, kurumsal kimlik, sinematik reklam filmi ve orijinal müzik şimdi tek bir yapay zeka ekosistemi içinde tek bir kişinin yönetimiyle dakikalar içinde hazır hale geliyor. Peki medyamız hazır ve reklamlarımız harika sonuç verdi diyelim. Hatırlarsanız az önce Stitch ile kafe müşterilerimiz için şık bir kahve sipariş arayüzü tasarlamıştık. Ancak o sadece görsel bir tasarımdı. Arkasında siparişleri alacak çalışan bir kod veya veri tabanı yoktu. Müşteriler o butona bastığında siparişin bize ulaşıp işleme alınması için gerçek bir yazılıma ihtiyacımız var. İşte tam burada işin beyin kısmını kurmak için Google'ın yazılım geliştirme araçları devreye giriyor. Google kod yazma deneyimini tamamen ajan tabanlı bir sisteme taşıyor. Burada iki temel aracımız var. Google AI Studio ve Google Anti-Gravity. Eğer kodlama bilginiz yoksa veya sadece uygulamanızın mantığını test etmek istiyorsanız başlangıç noktanız Google AI Studio olmalı. Burası herkes için ücretsiz bir yapay zeka laboratuvarıdır. Diyelim ki kafeniz için bir müşteri destek botu yapmak istiyorsunuz. Kod yazmadan AI Studio'ya girip sen sadece kahveler hakkında bilgi veren kibar bir bot baristasın şeklinde bir sistem yönergesi verebilir ve botun nasıl cevaplar ürettiğini saniyeler içinde test edebilirsiniz. Yani uygulamanızın prototipini sıfır kodla burada kurarsınız. Fikrinizi test ettikten sonra sıra gerçek bir uygulama inşa etmeye gelir. Burada Google Anti-Gravity sahneye çıkıyor. Anti-Gravity sadece sizin yazdığınız kodu tamamlayan sıradan bir asistan değil, yapay zeka ajanlarını yönettiğiniz bir merkezdir. Siz sadece bana kredi kartı ile çalışan bir kahve sipariş uygulaması yaz diyorsunuz. Anti-Gravity arka planda birden fazla ajanı aynı anda çalıştırır. Biri veri tabanını kurar, diğeri arayüzünü yazar, bir başkası ise terminal ekranına gidip kodu test eder ve hataları çözer. Siz sadece bir proje yöneticisi gibi arkanıza yaslanıp bu otonom ekibin sizin için tüm sistemi ayağa kaldırışını izlersiniz. Uygulamamızı kodladık. Peki arka plandaki ofis işlerimizi ve günlük rutinlerimizi kod yazmadan nasıl otomatikleştireceğiz? Google ekosistemindeki son durağımız otomasyon. Burada hiç kod bilmeyen günlük kullanıcıların bile hayatını kurtaracak iki güçlü aracımız var. Opal ve Gemini Spark. Hepimizin gün içinde sürekli tekrar ettiği sıkıcı işler vardır. E-postaları okumak, içindeki PDF'leri alıp Google Drive'a kaydetmek, oradan bir özet çıkarıp çalışma arkadaşlarına mesaj atmak gibi. İşte Opal tüm bu uygulamaları birbirine bağlayan görsel bir otomasyon aracıdır. Ekrana sadece Gmail, Drive ve Gemini kutucuklarını sürükleyip birbirine oklarla bağlarsınız. Ve bana gelen faturaları oku, tutarları bir Excel tablosuna yaz dersiniz. Opal bu zinciri sizin için kurar. İşin en güzel tarafı kodlama bilmenize gerek yoktur.
Uygulamanızı tamamen doğal bir dilde konuşarak inşa edersiniz. Peki bu otomasyonları sıfırdan kurmak yerine doğrudan her gün kullandığımız iş araçlarının içinde yapay zekayı nasıl kullanacağız? İşte burada Google Workspace içindeki yerleşik Gemini entegrasyonu devreye giriyor. Gündelik ve iş hayatımızda kullandığımız Gmail, Google Docs, Google Slides ve Google Sheets artık yapay zeka ile tamamen iç içe. Örneğin Gmail'de biriken onlarca e-postayı tek bir tuşla özetleyebilir veya müşteriye teklifini kabul etmediğimiz için kibar ama resmi bir ret cevabı yaz diyerek anında taslak oluşturabilirsiniz. Ya da Google Sheets'te saatlerce formüllerle uğraşmak yerine bize 2026 yılı kahve satış analizini çıkaran grafiklerle desteklenmiş bir tablo şablonu oluştur demeniz yeterli oluyor. Eğer tüm bu işlerin siz uyurken veya bilgisayarınız kapalıyken bile kesintisiz yapılmasını istiyorsanız Google'un en yeni 7/24 kişisel yapay zeka ajanı olan Gemini Spark devreye giriyor. Aslında açık kaynak dünyasındaki OpenClaw veya Hermes Agent gibi arka planda otonom çalışan kişisel asistanları duyduysanız Gemini Spark tam olarak bunun Google Workspace ile bütünleşik ve bulutta 7/24 kesintisiz çalışan sürümüdür. Standart bir sohbet botu siz bir şey yazmadan çalışmaz. Ancak Spark tıpkı bu açık kaynaklı benzerleri gibi sürekli arka planda uyanık kalır. Örneğin ona her sabah 8'de rakiplerimin haberlerini tara, Drive'daki raporları oku ve bana bir özet e-postası hazırla diyebilirsiniz. Spark siz çevrim dışı olsanız bile gece boyu araştırmayı yapar, e-postayı yazar ve sabah uyandığınızda telefonunuza sadece bir onay bildirimi gönderir. Videomuzun başındaki asıl soruya geri dönelim. Biz bunca yapay zeka aracı içinde hangisini ne için kullanacağımızı neden bilmiyoruz? Çünkü çoğumuz bu araçları birbirinden tamamen bağımsız, tekil uygulamalar olarak gördük ve görmeye devam ediyoruz. Ancak bugün incelediğimiz bu devasa araç setine topluca baktığımızda görüyoruz ki Google aslında sadece basit sohbet botları üretmiyor. Kendi içinde kapalı devre çalışan, kusursuz bir ekosistem inşa ediyor. Düşünün, fikirlerinizi Gemini ile buluyorsunuz. O fikirleri Gemini Notebook ile derinlemesine araştırıyor ve sentezliyorsunuz. Tasarımınızı Stitch'e, görsellerinizi Nano Banana'ya, videolarınızı Vio'ya yaptırıp tüm medyayı Google Flow'da kurguluyorsunuz. Arka plandaki yazılımınızı Google Antigravity kodlarken sıkıcı ofis işlerinizi Gemini Spark ve Opal arka planda 7/24 otopilotta yönetiyor. Araştırmadan tasarıma, kodlamadan otomasyona kadar hiçbir noktada dışarıdan başka bir programa ihtiyaç duymuyorsunuz. Güncel yapay zeka, yazılım ve teknoloji haberleri için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.